Agustinus'un İtirafları. Bu kitap, öyle sıradan bir anı kitabı değil, çok daha fazlası. Aslında bu, insan ruhunun kendi içine yaptığı en derin yolculuklardan birinin kaydı. Öyle bir yolculuk ki, bütün Batı düşüncesini şekillendirmiş. Gelin şimdi, tam 1600 yıl öncesinden, bugünün insanına bile hala seslenen bu zamansız arayışa birlikte dalalım. Agustinus kitabına işte bu müthiş teslimiyet ve hayranlık ifadesiyle başlıyor. Ama bu basit bir dua değil, hayır. Bu aslında bütün esere hakim olacak o derin düşünce ve felsefi sorgulama tonunu belirleyen bir manifesto gibi. Yani sonlu bir aklın sonsuz olanı anlama çabasındaki ilk nefesi, ilk haykırışı diyebiliriz. Peki bu devasa anlatının tam merkezinde, tam kalbinde ne var? Aslında her şey tek bir temaya çıkıyor. Augustinus'un içindeki o bir türlü dinmek bilmeyen fırtına. Hakikate duyulan ve bir ömür süren o hasret ve tabii ancak o hakikatte bulunabilecek bir huzura. Kendi kelimeleriyle ölümsüzleştirdiği gibi huzursuz bir kalp. Bakın bu slide aslında her şeyin temelindeki o evrensel çatışmayı özetliyor. Şöyle bir zihninizde canlandırın. Geç Roma İmparatorluğundayız, zekasıyla ışıl ışıl parlayan genç bir adam var. Ruhunun bir yanı, felsefenin, bilgeliğin o saf zirvelerine tırmanmak için yanıp tutuşuyor. Ama diğer yanı da dünyevi arzuların, hırsların çekim alanından bir türlü kendini kurtaramıyor. İşte Agustinus'un ilk yılları bu iki kutup arasındaki bitmek bilmeyen bir gerilimden ibaret. Bu içsel bölünmüşlük hali, onu birbiriyle tamamen çelişen iki yolda aynı anda yürümeye itiyor. Yollardan biri aklın ve felsefenin aydınlık yolu. Diğeri ise yıllar sonra kendisinin tanımlayacağı şekliyle ahlaki bir sapmanın ve günahın gölgelerle dolu patikası. Onu bu hakikat arayışına iten o ilk entelektüel kıvılcım 19 yaşındayken eline geçen bir kitapla çakıyor. Cicero'nun günümüze ulaşamamış eseri Hortensius. İşte bu kitap, onun ruhunda felsefeye ve bilgeliğe karşı hayatı boyunca hiç sönmeyecek bir tutku ateşi yakıyor. Ve tam o an, o büyük arayış başlıyor. Kendi sözleri o an yaşadığı dönüşümün şiddetini ne kadar güzel anlatıyor, değil mi? Bu artık böyle basit bir merak değil. Bu Platon'dan gelen bir fikirle maddi dünyanın esaretinden sıyrılıp hakikatin ta kendisine doğru kanatlanma, bir uçma arzusu. Onun felsefi yolculuğunun manifestosu işte tam da bu cümle. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu yüce arayış kendi deyimiyle günah içinde geçen bir hayatla yan yana ilerliyordu. Bu çelişkiyi en saf, en çıplak haliyle gözler önüne seren olay ise gençliğinde yaptığı o tuhaf, o anlamsız hırsızlık. Bu basit olay onun için yıllarca sürecek derin bir felsefi sorgulamanın kapısını aralayacaktı. Olay şu: bir gece bir grup arkadaşıyla komşusunun bahçesine gizlice giriyorlar, oradaki ağaçtan bir sürü armut çalıyorlar. Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Ne canları istiyor ne de ihtiyaçları var. Hatta o kadar ki çaldıkları o armutları yemiyorlar bile. Götürüp domuzların önüne atıyorlar. Ve işte binlerce yıllık felsefi soru tam karşımızda duruyor. Neden? Yani aç değillerdi. Daha iyi armutları yok değildi. Öyleyse bu mantıksız, bu anlamsız eylemin arkasındaki itici güç neydi? Agustinus bu sorunun cevabını insan ruhunun en karanlık koridorlarında arayacaktı. Ve ulaştığı sonuç hem çok sarsıcı hem de çok derin. Anlıyor ki zevk aldıkları şey armutlar değildi. Zevk aldıkları şey o eylemin, o günahın ta kendisiydi. Kötülüğün kendisini sevdiler. Sırf yasak olduğu için, sırf bir kuralı çiğnemenin verdiği o karanlık haz için yaptılar bunu. Bu, insan iradesinin aydınlık olduğu kadar karanlık bir potansiyele de sahip olduğunun itirafından başka bir şey değil. İşte bu içsel bilmeceyle boğuşan Agustinus, hayatının neredeyse 10 yılını manevi bir sürgünde zihninin labirentlerinde bir çıkış yolu arayarak geçiriyor. Adeta karanlıkta dolaşıyor. Bu dönemde o zamanlar çok popüler bir felsefe olan Maniheizme sığınıyor. Maniheizm en basit haliyle dünyanın iyi ve kötü iki tanrı arasında bir savaş alanı olduğunu söylüyor. Ama zamanla bu öğretinin karmaşık mitleri kendi yaşadığı günah deneyimini ve iradenin rolünü açıklamaya yetmiyor. Bunu entelektüel bir sahtekarlık olarak görmeye başlıyor ve arayışına devam ediyor. Ama bu arayıştaki en büyük engeli yine kendisi. Kendi alışkanlıklarının esiri olduğunu hissediyor. Bu durumu da müthiş bir metaforla anlatıyor. Kendi sapkın iradesinin döverek şekillendirdiği demir bir zincir. Düşünsenize, iradeniz kendi yarattığı hapishanenin esiri olmuş durumda. Ve işte
Bu içsel savaşın en şiddetlendiği, o demir zincirlerin en çok sıktığı anda, anlatının doruk noktasına, her şeyin bir anda değiştiği o aydınlanma anına geliyoruz. Milano'da bir bahçede, içindeki o fırtına artık dayanılmaz bir noktaya geliyor. Olmak istediği insanla, olduğu insan arasındaki o korkunç uçurumun azabıyla bir incir ağacının altında ağlayarak yere yığılıyor. Bu, tam anlamıyla felsefi ve ruhsal bir çöküş anı. Kendi kendine haykırdığı bu sözler, bir iradenin kendisiyle olan savaşındaki son çırpınışları aslında. Ertelemenin getirdiği o bitkinlik ve bir çıkış yolu bulamamanın mutlak çaresizliği var bu sorularda. Artık bir dönüm noktasında, bıçak kemiğe dayanmış durumda. Tam bu tükenmişlik anının ortasında çok tuhaf bir şey oluyor. Yakındaki bir evden, sanki bir çocuğun oyun oynarken söylediği bir tekerleme gibi bir ses duyuyor. Bu ses, bıkmadan usanmadan aynı iki kelimeyi tekrar edip duruyor. Toze, lege, al, oku! Bu basit ve gizemli emir, onun kederden uyuşmuş zihnini bir ok gibi delip geçiyor. Bir an durup düşünüyor, daha önce hiçbir çocuk oyununda böyle bir şarkı duymadığını fark ediyor. Ve o an bu sesin sıradan olmadığına, ilahi bir işaret olduğuna karar veriyor. Bunu tanrısal bir komut olarak kabul edip, hiç vakit kaybetmeden yanı başında duran Havari Pavlus'un mektuplarını içeren kitaba koşuyor. Kitabı rastgele bir yerden açıyor ve gözünün takıldığı ilk pasajı okumaya başlıyor. Okuduğu satırlar adeta onun hayatının bir özeti gibi. Yıllardır içinde savaştığı her şey, bütün o ahlaki mücadeleleri bu cümlelerde bir bir karşısına çıkıyor. Bu artık onun için bir metin değil, aradığı cevabın, aradığı kurtuluşun ta kendisi oluyor. İşte o an, o bahçede, o cümleyle birlikte her şey değişiyor. Agustinus'un hayatında yepyeni bir sayfa açılıyor. Artık huzuru arama değil, bulma dönemi başlıyor. Bu slide, yaşanan o büyük dönüşümün özünü harika bir şekilde gösteriyor. Öncesine bir bakın, huzursuz bir kalp, kendiyle savaşan bölünmüş bir irade ve alışkanlığın o demir zincirleri. Sonrasında ise kalbine dolan bir güven ışığı, iradenin teslimiyeti ve en nihayetinde ulaşılan o derin, o felsefi huzur var. Kaos, yerini anlama bırakma. Bu aydınlanmanın ardından attığı adımlar ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. 386'da o bahçede dönüşümü yaşıyor, hemen ertesi yıl vaftiz oluyor ve 388'de tamamen yeni bir insan olarak anavatanı Afrika'ya geri dönüyor. Bu sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir eve dönüş yolculuğu. Agustinus'un tam 1600 yıl önceki arayışı, huzursuz bir kalbi yatıştırabilecek o nihai hakikati bulma yolculuğuydu. Peki, durmaksızın bilgi bombardımanına tutulduğumuz ama belki de bilgeliğe hiç bu kadar uzak olmadığımız günümüz dünyasında insanın bu kadim arayışı neye benziyor acaba? Belki de çağlar değişiyor ama ruhun sorduğu o en temel sorular, onlar hep aynı kalıyor.